Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bir önceki videoda yapılış aşamalarını anlatmış olduğum kare motiflerin birleştirmesini göstereceğim. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Gösterimini yapacağım birleştirme yöntemini her türlü motiflerinizde uyarlayabilirsiniz. Özellikle son sırası sık iğne, yarım trabzan, ikili trabzan ya da üçlü trabzanla biten motifler için uygun olacaktır. Ve motif birleştirmesini yaparken ortada kullanmış olduğum sarı renk ile birleştirmeyi yapacağız arkadaşlar. Tığ numarası olarak ise motifi örmüş olduğumuz 2,5 milimetre ile birleştirmeyi yapacağız. Motifin yapılış aşamalarına ulaşmak için videomun açıklamalar bölümündeki birinci video linkini tıklayabilirsiniz. Önce bir zincir yapalım ve motifin herhangi bir köşesinden başlayabilirsiniz. İkili trabzan, bir zincir, ilk trabzanın tepesine ikili trabzan, bir zincir, bir boşluk atlayalım, ikili trabzan, bir zincir, bir boşluk atlayalım, ikili trabzan ve bu şekilde diğer köşeye gelene kadar yapmaya devam edeceğiz. Sıranın sonuna yaklaştık. Burası önemli arkadaşlar. Özellikle dikkat edelim. Bir zincir, son trabzanın tepesine mutlaka ikili trabzan yapmamız gerekiyor. Nasıl ki sıranın başında ilk trabzanın tepesine ikili trabzan yaptıysak, sıranın sonundaki son trabzanın tepesine de mutlaka ikili trabzan yapmamız gerekiyor. Yapmış olduğunuz motifin büyüklüğüne göre burada bir trabzan fazla olabilir ya da bir trabzan eksik olabilir. Önemli olan son trabzanın tepesine ikili trabzan yapmanız. Burada bu trabzanın olmadığını varsayarak bir zincir ile hemen sonraki boşluğa ikili trabzan yapabilirsiniz. Ya da bir fazla olduğunu düşünürsek de iki boşluk atlayarak son trabzanın tepesine ikili trabzan yapabilirsiniz. Bir zincir, köşeye ikili trabzan, 3 zincir, aynı boşluğa tekrar ikili trabzan, bir zincir ve ilk trabzanın tepesinden başlayarak yan yana birinci kenarda olduğu gibi kutular oluşturalım. Motifin iki kenarında yan yana kutuları oluşturduk. Son trabzanın tepesine de ikili trabzanı yaptım. Bir zincir, köşe boşluğuna ikili trabzan, 3 zincir. Şimdi diğer motifleri birleştirmeye başlayacağız. İkinci motifin köşesine ikili trabzan ve burada yapmış olduğumuz ilk trabzanın arkasındaki tek kanadı alarak kaydırma yapalım. Bir zincir, hemen ilk trabzanın tepesine ikili trabzan, birinci motifte bulunan ikili trabzanın arkasındaki tek kanadı alarak tekrar kaydırma, bir zincir, bir boşluk atlayalım, ikili trabzan ve tam karşısında bulunan ikili trabzanın arka tek kanadı. Aradaki bakın zincirleri atlamış oluyoruz.
Ve bu şekilde köşeye kadar yapmaya devam edeceğiz. Son trabzanın tepesine de ikili trabzan yaptım ve birinci motifte bulunan trabzanın da arka kanadından kaydırma, bir zincir, boşluğun içerisine ikili trabzan. Bakın diğer tarafta bir tane trabzan daha var. O trabzanın da arkasından tekrar kaydırma, bir zincir, pardon, köşeye geldiğimiz için bir zincirden sonra buradaki 3 zincir boşluğunun içerisinden kaydırma yaptık. 3'e tamamlamamız gerekiyor. 2 adet zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, köşe dönüşünü bu şekilde sağladık. Bir zincir ve ilk trabzandan başlayarak yan yana kutucukları oluşturacağız. Son trabzanın tepesine ikili trabzanı yaptım. Köşeye bir zincir ile ikili trabzan, 3 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, bir zincir ve ilk trabzanın tepesinden başlayarak sonraki köşeye kadar yan yana kutuları oluşturalım. Bir zincir, boşluğun içerisine ikili trabzan. Şimdi üçüncü motifi birleştireceğiz ve ikinci motifi birleştirirken yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz. 3 adet zincir. Sonraki motife geçiş yapalım. Herhangi bir köşesine ikili trabzan ve elimizdeki ikinci motifin en sonki yapmış olduğumuz trabzanından ve arka kanadından kaydırma yaparak ilk birleştirmeyi yapacağız. Bir zincir, ilk trabzanın tepesine ikili trabzan, sonraki trabzanın arka kanadından kaydırdık, bir zincir, bir boşluk atlayalım, ikili trabzan ve diğer köşeye kadar bu şekilde birleştirmeye devam edeceğiz. Köşeye yaklaştık. Son trabzanın tepesindeki ikili trabzanı da yaptım ve burayı da birleştirelim. Bir zincir, köşeye ikili trabzan, tam karşısına gelen trabzanın arkasından kaydırma, bir zincir, 3 zincir boşluğunun içerisinden kaydırma, 2 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan ve
Diğer köşeye gelene kadar yan yana kutucukları oluşturacağız arkadaşlar. Son trabzanın tepesine ikili trabzan yaptıktan sonra bir zincir, boşluğa ikili trabzan, 3 zincir, aynı boşluğa ikili trabzan, bir zincir ile diğer köşeye gelene kadar yapmaya devam edeceğiz. Ve bu noktaya geldiğinizde eğer elinizde birleştirecek motifleriniz var ise tüm motiflerinizi tek sıra halinde bu şekilde birleştirmeye devam edebilirsiniz. İstediğiniz kadar motifi birleştirdikten sonra sadece yan yana kutular yaparak ve bu iki motifin birleştirilme yerlerinde de düz bir zemin oluşturarak aşağıya doğru gelmeye devam edeceğiz. Bütün motiflerimizi birleştirdiğimizi varsayarak köşeye kadar ilerledim ve buradaki köşeyi de yaptım. Bir zincir ile son motifin köşesini yapalım. Şimdi ilk trabzandan başlayarak iki motifin birleştirme noktasına kadar yan yana aralarında bir zincir ile ve bir boşluk atlayarak kutular yapalım. Bir zincir, boşluğun içerisine köşeyi tamamlamadığımız için ikili trabzan ve tüm köşelerde 3 zincir yaptığımız için bir zincir. Buradaki 3 zincirin ortasına sık iğne. Bakın buradaki köşede otomatik olarak oluşmuş oldu. Birinci zincir, sık iğne, ikinci zincir, bir zincir daha yaparak sonraki motifin köşesine ikili trabzan. Böylelikle buranın köşesini de oluşturmuş olduk. Bir zincir ile yan yana kutular yapmaya devam edeceğiz. Şimdi iki motifi birleştirirken yapmış olduğumuz işlemin aynısını tekrar edeceğiz. Ve diğer köşeye gelene kadar yan yana kutuları yapmaya devam edelim. Son motifin köşesine geldim. Şimdi ikinci sıranın motiflerini birleştirmeye başlayacağız. Bir zincir, köşeye ikili trabzan, 3 zincir, sonraki motife geçiş yaparak köşesine ikili trabzan ve buranın yönü bu şekilde olmuş olacak. 1 ve 2'yi birleştirirken yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz. İkili trabzanı yaptık ve hemen ilk trabzanın arka tek kanadından kaydırma yaparak burayı birleştirdik ve diğer köşeye gelene kadar hem yan yana kutuları yapalım hem de birleştirme yapmaya devam edelim.
Köşeye yaklaştığımız zaman bir zincir ile köşeye ikili trabzan, birinci motifin köşesinde bulunan trabzanın arka tek kanadından kaydırma. Şimdi köşelerde bulunan 3 zinciri yapacağımız için bir zincir ve iki motifin birleştirme noktasında yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesinden kaydırma, bir zincir, aynı motifle devam ediyoruz ve köşeye ikili trabzan. Bakın şu anda 3 motifi bu şekilde birleştirmiş olduk. Bir zincir ve diğer köşeye gelene kadar yan yana kutuları yapalım. Köşeye ulaştık. Bir zincir, boşluğun içerisine ikili trabzan, 3 zincir, sonraki motifin köşesine ikili trabzan, ve bunun yönünü çevirdiğimiz zaman aynı şekilde motifi bu noktaya gelene kadar birleştirmeye devam edeceğiz. Yapmaya devam ettiğim motifin köşesine ikili trabzanı yaptım. Hemen sağ tarafta bulunan motifin köşesindeki ikinci trabzanın da arkasından ilmek alarak kaydırdık. Burada köşeyi oluşturacağımız için bir zincir ve buradaki 3 motifin birleştirme noktasının tam orta kısmından tekrar kaydırma yapalım. Buranın çok geniş olmasını istemiyorsanız normalde köşelerde 3 zincir yapıyorduk. 2 zincir de yapabilirsiniz. Bir tanesi burada yaptık. Bir tanesini de şimdi yapmış olduk arkadaşlar. Aynı boşluğun içerisine tekrar ikili trabzan. Bakın köşeyi bu şekilde birleştirmiş olduk. Ve şimdi yan tarafla birleştireceğimiz için burada bulunan trabzanın arka kanadından kaydırma, bir zincir, trabzanın tepesine ikili trabzan. Şimdi artık sağ taraftaki ikinci motifle birleştirme yapmaya başlayacağız. Bakın burada da birinci trabzanın, şöyle göstereyim. Hemen buradaki birinci trabzanın arkasından kaydırma yapacağız. Bir zincir, bir boşluk atlayarak ikili trabzan. Ve takip eden kutuları yan yana yukarıya doğru birleştirmeye devam edeceğiz. Köşeye geldik. Aslında farklı herhangi bir işlem yapmayacağız. Buradaki motifi yaparken ikinciyi nasıl birleştirdiysek bu nokta içerisinden aynı işleme devam edeceğiz. Bakın köşeye bir tane ikili trabzanı yaptım ve bu köşede bulunan ikili trabzanın da arkasından ilmek alarak kaydırdık. Şu an köşede olduğumuz için bir zincir ve iki motifin
birleştirme noktasında bulunan sık iğnenin tepesinden kaydırma, bir zincir. Şu an yapmış olduğumuz motifin köşesini de oluşturmuş olduk. Bir zincir ile diğer köşeye gelene kadar ilk trabzandan başlayarak yan yana kutuları yapmaya devam edeceğiz. Şu an ikinci sıradaki ikinci motifi birleştirirken yaptığımız işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz. Köşeye geldiğimiz zaman buradaki motifi birleştireceğiz ve bu şekilde önce bu noktayı birleştireceğiz. Köşeye geldiğimiz zaman burada anlatmış olduğum kurallara dikkat ederek orta noktayı bağlayacağız ve yukarıya doğru birleştirme yapmaya devam edeceğiz. 3 motifi de bu şekilde yan tarafla birleştirdik ve köşeye geldik. Son trabzanın tepesine ikili trabzanı yaptım. Bir zincir ile köşeye ikili trabzan, bir zincir ve boşluğun içerisinden ilmek kaydırarak 2 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan. Bir zincir ile ve ilk trabzandan başlayarak yan yana kutuları yapmaya devam edeceğiz. Buradaki köşeye geldiğimiz zaman ilk başta yapmış olduğumuz 3. motifin köşesindeki işlemin aynısını tekrar edeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Buraya kadar kutuları yapacağız. Köşeye buradaki işlemin aynısını tekrar edeceğiz ve dönüş yaparak birinci ve ikinci sıradaki motifleri birleştirirken yapmış olduğumuz bu sıradaki işlemi aynen tekrar edeceğiz. Yan yana kutucukları yapacağız. Daha sonra birinci motif ile ikinci motifi buradaki zincir ile birleştirerek son noktaya gelene kadar yapmaya devam edeceğiz. Son noktaya geldikten sonra da bütün motiflerimizin birleştirildiğini varsayarak ve elimizdeki projeyi tamamlamak için bir kenar açıkta kalacak. Bu açık olan kenar da buradaki mantıkla aynı şekilde devam edecek. En son buraya kadar geldiniz. Son motifte yan yana kutucuklar oluşturacaksınız ve her iki motifin birleştirmesindeki alanlarda da burada yaptığınız işlemi yaparak motif birleştirme işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.